Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda Necromancer'ın Endgame build'ini paylaşacağım. Best bir build'tir arkadaşlar. Bence öyle yani. Hani sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Aynı şekilde build'i yaparsanız gerçekten beğenirsiniz. Onu söyleyeyim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi sizlere direkt build'i şey yapayım. Siz söyleyin. Göstereyim. Pit'e girip göstereceğim. 54. kademe pit'e giriyorum şu anda. Oradan göstereyim bu build'i. Şimdi yani pit daha önemli. Gidip 100 level zindana mı girmek, pit'e mi girmek? Pit bence. Sonuç olarak en sondaki boss'u nasıl kestiğimi görün. Hani amaç bu. Hadi başlayalım. Şunu için. Şimdi bu yılın amacı şey arkadaşlar. Şöyle anlatayım sizlere. Bu yılda şey yok. Unique item yok. O yüzden minyonları siz çağırmanız lazım. Ve sürekli minyon tuşuna basın. Buradaki işte 5 ceset tüketmede arttırılmış hasar verir pasifini aktif etmeniz lazım. Onu söyleyeyim sizlere. Ondan sonra şöyle çekince Golem'in E yeteneğine basın. Yani Golem'in yeteneğine basın. Ondan sonra zaten tek yiyorlar. Kombosu odur. Basit bir kombodur. Çektiniz. Golem'i çektiniz. E bastınız. Bakın 20 milyon falan girdi. Bu arada Golem'in düz vuruşu 3 milyon, 3,5-4 milyon arası. Kritikli vuruşu 6 milyon ile 7 milyon arasıdır. Onu söyleyeyim. İsterseniz gösterebilirim. Diyeceğim de şimdi siz bana cevap veremezsiniz ki. Öyle bir durum var. Neyse. Şöyle çekelim. Böyle tın tın gidiyoruz. Hasar görüyorsunuz zaten. Kaç level bunlar? 153 levelmiş. Zaten asıl hasar boss'ta gözükecek arkadaşlar. Direkt elitler tek yedi gördünüz. Dünkü Rock Build'imi beğenen arkadaşlar var. Bu arada sizlere büyücü ve Rock Build'i gelecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakalım. Belki açarsam ama açmam muhtemelen. Druid açarım diyecektim de açmam arkadaşlar. Çünkü Endgame'de 200 levellik boss kesmem lazım. Rogue'a artık biraz yönelmem lazım. Ondan dolayı açmam. Muhtemelen açmam yani. Evet. Bu arada yayına geliyorsunuz. Yani gelen arkadaşlar, abilere teşekkür ederim. Cansınız. Eyvallah. Yine bu akşam yine beklerim. Bu akşam büyücü açacağız. Büyücüyü de 100 level yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra ya da büyücüyü 100 level yapmayız. Bilmiyorum. Bu akşam bakalım ya. Şu an bilemedim şu an. Akşam bakarız ya muhabbete duruma göre. Şimdi burada bir tane şey yeteneğimiz var arkadaşlar. Alana sarı atıyordu değil mi? Öldük lan. Teh lan. Patlamaya öldüm. Patlamalara ölmemiz normal. Burayı kesmem bu arada, biliyorsunuz. Ben doğal bir insanım. Ondan dolayı yapacak bir şey yok, öldük yani. Bir dikkatsizliğimize gitti. Değilse şu kanlı sis var arkadaşlar. O kanlı sisle beraber e, her türlü yetenekten kaçıyorsunuz. E, Konuşacağım diye dikkat vermedim ve o yüzden öldüm. Enti. Bir tık ben konuşurken şey yapamıyorum. Değilse bu kadar basit yani. Ama işte enti. Enti dediğimiz var ya arkadaşlar, o enti bu enti işte. Bu arada bu build'i çoğu kişi bekliyor arkadaşlar. Bu build bak direkt tek attı, o kadar elite gördünüz mü? Bu build şey yapar, siz söyleyin. Hani sizi mutlu eder ya, onu söyleyeyim. Hani şöyle gidelim. Biraz uzun video olacak. Bu build'i detaylı anlatacağım. Onu öncelikle söyleyeyim sizlere. Çektiniz. Bastınız minyon yeteneğini. Hemen şöyle kesiyorsunuz arkadaşlar böyle. Devam. Gel bakalım.
Direkt bu şekilde yok edersiniz. Daha demin şunun yere vurduğu şeye öldüm ya lan. Enti. Bir şey söyleyeyim. Önemli bir şey söyleyecek. Ha. Yani bu ilde detaylı şekilde anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sonra lütfen rica ediyorum, videoyu niye boşu boşuna uzattın, o tarz yorumlar yazmasanız sevinirim. Çünkü ya, build paylaşıyorum. Mantığını da sizlere anlatacağım. En azından ona göre yaparsınız arkadaşlar. Bakın kanlı sisle nasıl kurtuldum bir anda, gördünüz değil mi? O yüzden kanlı sis bu yüzden önemli arkadaşlar. Şimdi girelim şuraya. Bakalım boss'umuzda ne yapacağız? Boss neymiş? Boss'u da zaten gördüğünüz gibi direkt eridi arkadaşlar. Hani direkt yok ettik. Bu ilk bu şekilde. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi sizlere de hızlı bir şekilde bu ilde anlatayım. Önü açık bunun. Onu söyleyeyim öncelikle. Çünkü gliflerimin 3 tane 2 tanesi 15. seviye, 2 tanesi 18. seviye. Sadece bir tane glifim 21. seviye. Yani o yüzden siz gliflerin hepsini yükseltirseniz 21. seviyeye ve ekstradan itemlerimin hiçbirinde artı yok. Artı basılı değil. Sadece zırh ve silah da var. Bu itemlere de artı basıp mücevherleri eklerseniz gerçekten hasar konusunda muazzam bir hasarlara ulaşabilirsiniz. Onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi sizlere bu ilde anlatayım. Kaskımızda kullandığım aspekt, iskelet rahipleri artık beni güçlendiriyor arkadaşlar. O aspekti kullandım. Ekstradan işte zeka, can, zehir direnci, bu önemli. Direncin birisi burada arkadaşlar. Zehir direnci, ekstradan iskelet sihirbazlar işte diken alır. Zırhımızda ise zeka, ateş direnci, ekstradan golem ustallığı artı 2. Bu önemli arkadaşlar. Bunu gelip Okalis'ten gerekirse rolleyin. Şöyle kendimi kapatayım. Bakın, bunu gelin şurada zırhı gerekirse rolleyin. Golem ustalığını kesinlikle getirin arkadaşlar. Çünkü önemli bu. Bunu yapın. Tamam mı? Dur kendimi geri alayım. Şimdi ekstradan bir de direnç aldım. Aspektim ise sen ve yardakçıların arttırılmış hasar azaltma alıyoruz. Yani biraz da hayatta kalsınlar diye. Eldivenimiz zeka, savunma, hasar, iskelet sihirbazlığı, ustalığı. Buna yine aynı şekilde gelip rolleyin Okalis'ten ve bunu getirin arkadaşlar. Bu önemli bunlar. Çünkü minyonlarımıza ekstradan can ve ekstradan hasarlarını arttırıyor. O yüzden önemli. Diğeri ise golem hasarı. Ekstradan şurada yıprat boyutu var. Bunu tavlamadan ceset filizlerinin boyutu getirin. Ben getiremedim. Hakkım bitti. Yapacak bir şey yok. Ama siz onu getirin. Ben zaten bu build'in linkini aşağıda paylaşacağım. Orada hazır halde bir şekilde o şekilde paylaşacağım. Nasıl bir cümle kurdum bilmiyorum ama hazır şekilde gelmesi gereken özellikleri şekilde paylaşacağım sizlere. Geldik. Bunun aspekti ise %10x arttırılmış hasar veririz. Yani hasarımız yükseliyor. Bir de 3 saniye sabit durursak bu %30x'e çıkıyor işte. Pantolonumuz iskelet sihirbaz ustalığı arkadaşlar. Bu arada bu pantolon gerçekten çok kötü bir pantolon. Şu an fark ettim. Bu alınan iyileşme yerine can olsa daha güzel olur. Onu siz can yapın. İskelet sihirbaz ustalığı, bunu yine aynı şekilde Okalis'ten gelin, rolleyin ve bunu getirin arkadaşlar. Direnç olarak zehir direnci. Burada ceset patlaması boyutunu da şey yapın. Ceset filizleri boyutu yapın. Çünkü benim tavlamam yine bittiği için ceset filizleri boyutu yapamadım. Ceset patlaması geldi. En son orada kaldı. Benim yeteneklerimde ceset patlaması yeteneği yok bu arada. O yüzden boş bu. Bunu kesin değiştirin bu arada, bu pantolonu. Bakalım ayarlayacağız. Geldik ayakkabıya. Bunun aspekti ise zırh kazanıyoruz. Ama kaçın yeteneğimizin bekleme süresi %100 artıyor. 10k zırh için bunu aspekte attım arkadaşlar. Ayakkabımız ise yine aynı şekilde iskelet savaşçı ustalığını
şeyden getirin. Okalyps'ten yine rolleyin getirin. Birisine 3 yıldızlı item düşmüş. Ve ekstradan bir seçkin öldürdükten sonra hareket hızı ve ceset filizleri boyutu arkadaşlar buna getirebildim. Yani sağ olsun. Aspektimiz ise Golem'in etkin bekleme süresini %12 ihtimalle 2 saniye azalır. Yani şu yeteneğinin bekleme süresini azaltıyoruz burada arkadaşlar. Geldik silaha. Silahta zeka, can, kritik vuruş hasarı. Ekstradan yardakçı saldırı hızı ve golem hasarı. Aspektimiz ise yardakçılar 10 saniye hayatta kaldıktan sonra %78x hasar verir. Aspektimizde bu. Mücevheratta savunmasız düşmanlara hasar attım ben. Kolyemiz zeka, can, saldırı hızı. Tavlamamız ise aktif bekleme süresini azaltıyor golemin. Yani yeteneğinin bekleme süresini azaltıyoruz. Diğeri ise golem hasarı. O yüzden bu ikisini kesin getirin. Önemli çünkü. Aspektimiz ise iskelet savaşçıları ve iskelet sihirbazlarının sayısı 3 artar arkadaşlar. Bunu kesin kolyeye atın. Biz şu anda kaç kişiyiz? 6, 6, 12, 13 kişiyiz. Golem'le 14, benle beraber 15 kişiyiz. Yani. Geldik yüzüğe. Yüzükte zeka, can, şu zamanla hasarı beraber rolleyelim hatta. Şu zamanla hasar olmaz. Şunu beraber rolleyelim. Direkt hasar geldi. Hasar olsun. Hasarımız bir tık daha yükselsin arkadaşlar. Zeka maksimum can. Ekstradan hasar. Ultinin bekleme süresi azaltma var tavlamada. Buna şey getireceksiniz. Bu kolyedeki gibi aktif bekleme süresi azaltma getireceksiniz arkadaşlar. Benim tavlamam yine bittiği için ben getiremedim. Böyle kaldı. Ekstradan golem hasarı kesinlikle gelmesi gerekir tavlamada. Aspektimiz ise çağırma. Yardakçılardan biri bir düşmana her hasar verdiğinde saldırı hızı artıyor arkadaşlar. Bu da baya önemli bir aspekt. Son olarak yüzüğümüz. Yüzükte ise zeka, can, hasar, golem hasarı. Şu kaynak üretiminde yine golem bekleme süresini getirin arkadaşlar ve sürekli bu yeteneğini spamlayabilirsiniz. Bunları getirdikten sonra. İtemlerimiz bu şekilde. Ben zaten sitede olması gerektiği gibi hangi özellik gelmesi gerekiyorsa o şekilde sitede paylaşacağım. Siz de o şekilde getirin arkadaşlar. Burada dediğim gibi tablamam bittiği için itemde o yüzden istediğim özellikleri getiremedim. Siz getirebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Ama genel olarak şunu söyleyeyim. Farkındaysanız tüm itemlerimizde işte golem hasarı var. Burada golem hasarı var. Buralarda golem hasarı var full. O yüzden bu golem hasarlarını kesin getirin tavlamada önemli. Golemin hasar çıkarabilmesi için bu lazım. Tamam. Geldik ölüler kitabına. Burada ölüm meleklerine verdim. Hem ceset oluşturuyoruz. Sürekli o siteyi yapıyoruz. Burada iskelet sihirbazları düşmanları savunmasız bırakıyor. Savunmasız düşmanlara daha fazla hasar veriyoruz. Burada da kan golemi. Bu da sağlıklıyken 50x arttırılmış hasar veriyor arkadaşlar. İşte ölüler kitabı da bu şekilde. Geldik yeteneklere. Bunlara daha detaylı girmeyeceğim ama tek önemli söyleyeceğim şey şu. Şurada farkındaysanız iskelet savaşçı ustalığı 4'e 3 yazıyor veya burada iskelet sihirbaz ustalığı 7'ye 3 yazıyor. Benim size itemlerde söylediğim gibi bak iskelet sihirbaz ustalığı için artı 2 bu pasifleri çoğaltıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bunlar önemli. Golemin pasifi de önemli. Bak artı 2 öğe katkısı bu bize 125 can ve 125x hasar arttırıyor arkadaşlar. O yüzden o pasifleri kesin getirin. Tamam. Geri kalan önemli bir şey yok zaten. Ceset filizleri ulti mantığını biliyorsunuz. Buradaki pasifler ise işte yardakçılar yanındayken hasar verir. Yardakçıların savunmasının zırhını arttırıyoruz. Burada ekstradan yardakçılar saldırı hızı kazanıyor şu pasifle beraber. Ekstra bir şey yok burada. Geldik mükemmelliyete. Mükemmelliyete de şöyle kısaca sizlere direkt gliflerini anlatacağım. Buradaki glifimiz yakında bir ceset başına yani yakındaki her bir ceset başına arttırılmış hasar veriyoruz. %12x.
Biz sürekli yerde ceset oluşturduğumuz için Ölüler kitabında da zaten şurada şey var ya arkadaşlar. İşte %15 ihtimalle etini oyarak ceset oluşturur. Sürekli ceset oluşturduğumuz için o yüzden bu glif için mük uygun. Yani birbirini destekliyor. 12x hasar alıyoruz. Yukarıya geldiğimizde burada tarikat lideri panosunu açtım. Burada yardakçılarımız hem saldırı hızı bonusu alıyor hem arttırılmış %30x hasar alıyor arkadaşlar. En fazla saldırı hızı bonusu %100'e çıkabilirmiş. Yani bu bayağı güzel bir pasif. Glif ise demişim ki yardakçılar bir düşmana her hasar verdiklerinde senden ve yardakçılarından 10 saniye boyunca arttırılmış hasar alır ve bu en fazla %15x olur arkadaşlar. Yani burada %15 aldık. Burada da %10 aldık. Özür dilerim. Burada da %12 aldık. %27x hasarı direkt buradan gliflerden aldık. Geldik diğer paragona. Burada ise hantal ucube yani golemin paragonu öyle diyeyim direkt. Burada golem arttırılmış cana ve %100x arttırılmış hasar sahibi olur. Pasifini açtım. Glifimiz ise lanet yeteneklerinden etkilenen düşmanlar senden ve yardakçılardan 10x hasar alır. Yani lanet yeteneğimiz ne? Hangisi? Bu yıprat. Ne yeteneği bu? Lanet yeteneği arkadaşlar. Bunu ben işte MOBA minyona diyorum. Slotlara üstünde kullandığım zaman ekstradan bu glif sayesinde 10x arttırılmış hasar alacak. Vereceğim yani. Hasar vereceğim onlara. O yüzden bu glifte mük. Yani 10x hasar da ekstradan buradan alıyoruz. %37x oldu. Burada ise et yiyen. Size demiştim ya 5 ceset tüketmek 6 saniyenin %40x arttırılmış hasar kazanır. Ben size demiştim ya hani sürekli ceset çıkartın ve şu pasifi aktif edin diye. O pasif bu pasif arkadaşlar. Bunu aktif ederseniz %40x arttırılmış hasar veriyorsunuz. Güzel hasar bu arada onu söyleyeyim. Glifimiz ise sen ve yardakçıların 10x arttırılmış fiziksel hasar verirsiniz. Ve etkin her yardakçı için hareket hızı kazanırız. Buradan da 10x hasar kazandık glifimizden. Bir üst yere geldiğimiz zaman panoya ölüm kokusu. Arkadaşlar yakınınızda en az 2 ceset varsa 15 hasar azaltma. Hiç ceset yoksa 15 arttırılmış hasar diyor. Yani iki yönlü de her türlü güzel. Ekstradan hasar azaltma alıyoruz. Eğer ceset yoksa arttırılmış 15x hasar veriyoruz. Glifimiz ise golem hasarı arkadaşlar. Direkt golem hasarını burada abandım onu söyleyeyim. Çünkü yani bir nevi golem build'i gibi bu build bu onu söyleyeyim öncelikle. Sonra geldik yukarıya. Burada ekstradan işte yaralı düşmanlar hasar, zırh vesaire onları aldık. Geldik son paragona. Son paragonda ise kullandığım paragon kan gölü. Ama pasifini açmadım çünkü ihtiyacımız yok. Burada da ise savunmasız düşmanlara hasar. Biz düşmanları şuradaki iskelet sihirbazlarında savunmasız bırakıyoruz. Ekstradan ceset filizlerinin de kullandığımız zaman düşmanlar savunmasız kalıyor arkadaşlar. Ondan dolayı bu glifi kullandım. Ve savunmasız bir düşmana hasar vermek 6 saniyenin hasarını 10x arttırır. Bunu da aktif etmiş olduk. Bu şekilde elimden geldiği kadar kısa, net, detaylı bir şekilde anlattım sizlere. Şöyle hasar toplayacak olursak 10x buradan alıyoruz. Ondan sonra golemden buradan almıyoruz herhangi bir hasar. Bunu da saymayalım. Buradan da işte 10x hasar da buradan alıyoruz 20. Buradan da ekstradan 5 ceset tükettiğimizde 40x %60 oldu. Buradan da 10x %70. Buradan da 15x alıyoruz. %85. Buradan da 12x alıyoruz. %97x hasar alıyoruz. Sadece gliflerden ve bir tane pasiften arkadaşlar. Ekstralara hiç saymıyorum bile. Bu şekilde sizlere elimden geldiği kadar anlattım. Videoyu da çok uzatmayayım. 20 dakikalık video olmuş. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın.
Aşağıda build'in linkini zaten paylaşırım. Rock build'i bir de büyücü build'i gelecek arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.